Herkese tekrar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün bildiğiniz üzere film günümüz ve size yine böyle çok farklı bir film getirdim. Filmin konusunda biraz böyle konuları değişik değişik gitmeye çalışıyorum. Hani bir romantik olsun, bir gerilim, korku falan diye düşündüm. Hep böyle aynı tarzda ilerlemeyelim diye ve bugün de size biraz daha eski bir yapım olan 2017 yapımı bir gerilim filmi getirdim. Filmimizin adı Forgotten ve 1 saat 48 dakikalık bir film. Filmimizi Netflix'te bulabilirsiniz bu arada. Şimdi hemen oyuncularından bahsedip ardından da konusuna hemen geçmek istiyorum. Haneul Kang ve Kim Muyol başrolleri paylaşıyor bu filmde. Ve filmin çok tahmin edilebilir bir film olmadığını baştan söylemek istiyorum. İzlerken fikir yürütseniz de en azından benim için hiç beklemediğim bir noktaya gitti ve öyle final yaptı. Şimdi konusundan hemen geçiyorum. Yeol Jin Seok adında bir karaktere can veriyor. Filmimiz Jin Seok'un ailesiyle birlikte yeni bir eve taşınışı ile başlıyor. Bu eve taşınıyorlar ve evin bir odası var ve o oda eski ev sahipleri tarafından denilmiş ki aile o odayı kullanmayın, ben bir haftaya kadar falan o odayı boşaltacağım ama ben gelene kadar kimse girmesin. Fakat bu odayı çok merak ediyor Jin Seok ve bir nevi sürekli onu düşünüyor. Hatta odadan böyle sesler duyuyor vesaire ama bir yandan da ailesi bu söylediklerini çok dikkate almıyor. Çünkü bir ilaç kullanıyor kendisi ve hani ilacını aldın mı, emin misin tarzında konuşmalara sebep oluyor bu duyduğu sesler. Derken bir akşam yine böyle ses duyup odaya gitmeye çalıştığında daha doğrusu abisi diyor ki bu arada karakterimiz o dönem üniversite sınavına tekrar girmeye hazırlanıyor. Ve hani ders çalışıyor sürekli. Diyor ya sen çok çalıştın. Kafan çok dağıldı senin. Yine hani sesler falan diyorsun. Ondan sonra gel diyor seninle bir hava alalım. Birlikte abi kardeş hava almaya çıkıyorlar. Bu arada abi olarak size biraz o karakteri anlatmam lazım. Kim Muyol ise Yoo Seok adlı karakteri canlandırıyor filmde. Abi rolünde görüyoruz kendisini. İnanılmaz başarılı. Okul hayatı boyunca sürekli birinci olmuş. Her işte aşırı yetenekli olan bir abi olarak düşünün. Abi bu eve taşınmadan birkaç sene önce bir trafik kazası geçiriyor ve ayağında da bir takım problemleri var. Ve abisiyle birlikte hava almaya çıktıktan sonra abisi diyor ki ben birkaç dakikaya geleceğim. Babası arıyor ve diyor ki sen beni burada bekle ben geleceğim. O da tamam abi diyor ve abisini beklerken abisi kaçırılıyor. Ve bunu görüyor Jin Seok ve hemen ailesinin yanına gidiyor fakat bir baygınlık yaşıyor. Uyandığı zaman artık sabah olmuş ve işte plakayı görüyor. Aracın plakasını gördüm işte falan diye kendinden emin bir şekilde iki polis memuruna bu plakayı veriyor. Fakat polis memurları da bu plakaya ait bir kaydın olmadığını söylüyorlar. Aradan 19 gün geçiyor ve abisi eve geri geliyor. Fakat o 19 günlük kesitin hiçbir şeyini hatırlamadan geliyor abisi. Ve bu biraz Jin Seok için şüphe uyandırıcı bir hal alıyor bir süre sonra. Abisi geldikten sonra onun bir takım davranışlarının aslında böyle abisi gibi olmadığını düşünüyor ve çeşitli şeyler onun şüphesini daha da arttırırken inanılmaz bir gerçekle yüzleşecek. Bu konuda yani filmin konusu daha fazla bu arada anlatmayacağım. Çünkü spoiler olur. Ama şunu söyleyebilirim.
tahmin edemeyeceğiniz bir şey çıkıyor işin altından ve finali çok vurucuydu bence. Şimdi tabii ki yorumlarıma geçiyorum. Yorumlara geçtiğimde ilk söyleyeceğim şey oyunculuklar. Oldukça başarılı olmuş iki başrolümüzde. Ve konusuna özellikle filmin ben çok bayıldım. 2017 yapımı olmasına rağmen çekimler, görüntüler ve olay olarak gayet iyi çekilmiş ve işlenmiş olduğunu düşünüyorum. Ve güzel bir film olduğunu düşündüğüm için de sizle paylaşmak istedim. Eğer siz de böyle gerilim şeylerini... Bu arada gerilim demek bu kavram hani Netflix'te yazan üstte bazen bana hiç hitap etmiyor. Daha önce de söyledim. Bu The Call filmi içinde söylemiştim. Yani o da benim için bir korku değildi. Hani gerilim evet olabilirdi ama bu film gerilim değil, gizem bence. Çok gerildiğim noktalar olmadı. Sadece bir sahne vardı. O da yorum kısmı. Zaten uyarı olarak söylüyorum ama şimdi söyleyeyim. Spoiler olacak size. Hani rüyasında kapı açılıyor. Bir kız ona çığlık atarak geliyordu ya. Ya bir şey çıkacağını düşünmüştüm de. Anlık onu gördüğümde böyle bir hani kalbim tıp tıp oldu ama o kadar. Hani başka bir ay korktum falan olmadı. O sahne yani böyle beklemediğim bir sahne. Boşluğuma geldi öyle diyeyim. Ama onun dışında bence korku değildi. Gerilim bir orada vardı. Onun dışında daha çok gizemdi. Böyle merak ediyorsunuz falan. Ve cinayete bağlanmış olması konusunu ve o çocuk yani o çocuğu daha önce görmüş olması inanılmazdı. Yani güzel bağlanmış. Güzel bir konu. Evet, film için diyeceklerim bu kadar. Umarım siz de severek izlersiniz filmimizi. Bu arada filmlerin kliplerini yapmıyorum. Çünkü zaten film adı üstünde. Çok 1 saat 48 dakikalık bir film ve ben bir klip yapsam hani 5 dakikasını görmüş olacaksınız. O yüzden filmlere klip yapmak çok daha zor. Çünkü çok da bir şey göstermemek ya da belirtmemek istiyorum ya spoiler için. O yüzden ama fragmanlarını mutlaka linklerini aşağı bırakıyorum. Onu da sözlü bir şekilde söylemek istedim. Hani oradan fragmanlarına ulaşabilirsiniz. Ama dizilerimin hepsinde klip yapıyorum. Onu merak etmeyin. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Ve pazar gününe kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.